Bugün size grafikten bahsetmeyeceğim. Bugün size şirket okumaktan bahsedeceğim. Borsa İstanbul'da insanların %80'i fiyatlara bakıyor. Geri kalan %10 grafiğe bakıyor. %5'i haber bakıyor. Ama sadece %5'ten azı bilançoya bakıyor. Ve gerçekten para kazanan sadece o %5'lik kısım. Bu video bittiğinde FK görünce ne anlama geldiğini bileceksiniz. PD, DD gördüğünüzde kandırılmayacaksınız. Borçlu şirketi 5 saniyede anlayacaksınız. Temettü tuzağına düşmeyeceksiniz. Ve en önemlisi bir şirketi alırken yatırımcı gibi değil ortak gibi düşüneceksiniz. Bugün bunu Tüpraş üzerinden yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bilanço nedir? Çoğu insan bilançoyu rakam zannediyor ama hayır. Bilanço bir şirketin karakteridir. Bir insanı tanımak için geliri ne, borcu var mı, harcaması nasıl, tasarruf ediyor mu diye bakarsınız. Şirket de aynıdır. Bilançoya baktığınızda 4 şey arayacaksınız. 1. Para kazanıyor mu? 2. Borçlu mu? 3. Karlılığı artıyor mu? 4. Pahalı mı, ucuz mu? Bu kadar. Şimdi tek tek parçalıyoruz. Bölüm 1. Brüt kar marjı. Brüt kar marjı bir şirketin sattığı ürünün maliyetini düştükten sonra geriye kalan kar oranıdır. Formül basit. Brüt kar bölü net satışlar. Yani şirket 100 liralık satış yapıyorsa bunun kaç lirası üretim maliyeti çıktıktan sonra kalıyor. Burada dikkat. Henüz gerçek net kar değil. Bu üretim aşamasındaki karlılık. Faiz yok, vergi yok, finansman gideri yok. Sadece şuna bakıyoruz. Şirket ürünü üretirken ne kadar kazanıyor? Bu bir fabrikanın kalitesini gösterir. Eğer brüt marj zayıfsa şirket üretimde zorlanıyordur. Eğer güçlü ise ürünü ya pahalıya satabiliyor ya da maliyetini iyi yönlendiriyordur. Brüt kar marjı şirketin çekirdek gücüdür. Hadi şimdi Tüpraş'a bakalım. Grafikte gördüğümüz şey şu. 2024 döneminde brüt kar marjı yaklaşık %6 seviyelerindeyken 2025 içinde bu oran %10 seviyelerine kadar yükselmiş. Yani şirket her 100 liralık satıştan 6 lira kazanırken artık 10 lira kazanmaya başlamış. Bu küçük bir artış gibi gözükebilir. Ama matematiksel olarak bakarsak %6'dan %10'a çıkmak yaklaşık %60'lık fazla üretim karı demektir. Bu çok ciddi bir iyileşme. Şimdi kritik soruyu soralım. Bir şirket aynı işi yaparken nasıl daha fazla kazanır? Bu noktada 3 ihtimal devreye giriyor. Birincisi maliyeti düşürmüştür. İkincisi ürünü daha pahalıya satıyordur. Üçüncüsü verimlilik artmıştır. Tüpraş özelinde düşünelim. Tüpraş bir rafineri. Ham petrol alır, bunu işler, benzin, motorin, jet yakıtı üretir. Eğer brüt marjı artıyorsa demek ki rafineri marjları iyileşmiştir. Yani petrolü işleyip daha karlı ürün haline getirebilmiştir. Bu bize şunu söyler. Şirket üretim tarafında güç kazanmış. Yani bu zamana kadarki yaptığı yatırımların karşılığını almış. Bu şirketin temel sağlığı açısından olumlu bir sinyaldir. Çünkü üretim gücü artan şirketin ileride net kar üretme kapasitesi de artar. Hadi şimdi bunu günlük hayattan anlatalım. Bir simitçi düşünün. Simitin maliyeti 8 lira. 10 TL'ye satıyor, 2 TL kazanıyor. Bu %20'lik bir marj demektir. Şimdi simitçi ne yapıyor? Daha uygun fiyata simit buluyor, israfı azaltıyor. Belki daha iyi bir fırın kullanıyor. Maliyetini 7 liraya düşürüyor. Ama satış hala 10 lira. Artık simit başına simitçi 3 TL kazanıyor. Yani marjını %50 arttırmış oldu. Simit aynı simit, dükkan aynı dükkan. Ama işletme daha verimli. İşte Tüpraş'ta gördüğümüzde tam olarak bu. Aynı rafineri, aynı sektör ama üretimden daha fazla kazanıyor. Bu şirketin kas gücüdür. Şimdi gelelim yatırımcı tarafına. Bir yatırımcı neden brüt marja bakmalı? Çünkü brüt marj şirketin temel dayanıklılığını gösterir. Eğer brüt marj sürekli artıyorsa şirket güçleniyordur. Sürekli düşüyorsa da rekabet baskısı vardır. Dalgalı ama yukarı trendde ise sektör döngüseldir ama şirket ayakta kalabiliyordur. Tüpraş'ta gördüğümüz şey üretim karlılığı toplanmış ve artış göstermiş. Bu şu mesajı verir. Şirket operasyonel olarak zayıflamıyor. Tam tersine güç kazanıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şudur. Brüt marj tek başına yeterli değil. Çünkü üretimde kazandığını faizde kaybedebilirsin. Vergide kaybedebilirsin, finansman giderinde kaybedebilirsin. O yüzden brüt marj ilk kapıdır. Ama son karar değildir. Bölüm 2 Fabrik marjı. Şirketin motoru gerçekten güçlü mü? Fabrik ne demek? Önce bunu bir netleştirelim. Fabrik, faiz amortisman ve vergi öncesi kar. Yani şirketin bankalar ödediği faiz hariç, devlete ödediği vergi hariç, muhasebe giderleri hariç ana faaliyetinden ne kadar kazandığını gösterir. Fabrik marjı ise şudur. Fabrik bölü net satışlar. Yani şirket 100 liralık satış yaptığında operasyonel olarak kasasında kaç lira kalıyor? Burada kritik fark şudur. Brüt kar üretim kalitesini gösterir. Fabrik ise operasyon kalitesini gösterir. Brüt kar
sadece ürün maliyetine bakar. FAVÖK, kira, maaş, lojistik, yönetim giderleri gibi birçok alanı da içerisine alır. Yani brüt kar mutfak ise FAVÖK tüm restoran. Gelelim TÜPRAŞ tarafına. Grafiklerde gördüğümüz şu. TÜPRAŞ'ın FAVÖK marjı %4-5 seviyelerinden %8-9 bandına kadar yükselmiş. Yani şirket eskiden 100 liralık satıştan operasyonel olarak 4-5 lira kazanırken artık 8-9 lira kazanıyor. Bu yaklaşık 2 katına yakın bir iyileşme demek. Bu küçük bir değişim değildir. Bu operasyonel verimlilikte ciddi bir artış. Hadi kritik soruyu soralım. Bir şirketin FAVÖK marjı neden artar? 3 ana sebep vardır. Birincisi giderlerini daha iyi kontrol ediyor. İkincisi ölçek ekonomisi yakalamıştır. Yani daha fazla üretip daha az maliyet yapmıştır. Üçüncüsü ürün karması değişmiştir. Yani daha karlı ürünlere yönelmiştir. TÜPRAŞ bir rafineri olduğu için burada özellikle rafineri marjları ve ürün karışımı önemli. Eğer FAVÖK marjı artıyorsa şu mesajı alıyoruz. Şirket sadece üretimde değil, genel işleyişinde de güçlenmiş. Yani şirketin motoru daha verimli çalışıyor. Bu bize şunu gösterir. Şirket kriz ortamında bile ayakta kalabilecek operasyonel dayanıklılığa sahip olabilir. Ama burada ince bir detay var. FAVÖK marjı dönemsel olarak düşüş gösterebilir. Enerji sektörü döngüseldir. Petrol fiyatı artar, talep düşer, kur değişir. O yüzden FAVÖK'ü çeyreklik değil, trendle okumak gerekir. TÜPRAŞ'ta trend yukarı yönlü bir toparlanma gösteriyor. Bu olumlu. Hadi FAVÖK'ü bir hikayeyle anlatalım. Bir restoran düşünün. Restoranın mutfağı iyi çalışıyor. Brüt kar var. Ama elektrik faturası çok yüksek. Personel gideri fazla, kira pahalı. Bu durumda şirket para kazanıyor gibi gözükebilir ama kasada para kalmıyor. Şimdi aynı restoranı düşünelim. Elektrikte tasarruf yapmış, personel planlamasını iyileştirmiş, stok israfını azaltmış. Ciromuz da aynı olsun. Ama ay sonunda daha fazla para kazanıyor. İşte bu FAVÖK. Böylelikle çok daha basit zihninizde canlandırabilirsiniz. TÜPRAŞ örneğinde şirket sadece üretimde değil, tüm sistemde daha verimli çalışmaya başlamış. Bu çok önemli. Çünkü güçlü operasyon eşittir sürdürülebilir karlılık. Gelelim şimdi bir yatırımcı FAVÖK marjına neden bakmalı? Çünkü FAVÖK şirketin nakit üretme gücünü gösterir. Borç ödeme kapasitesini gösterir ve son olarak kriz dayanıklılığını gösterir. Eğer FAVÖK güçlü ise şirket faiz artışlarından daha az etkilenir. Şirket yeri geldiğinde yatırım yapacak nakiti bulur. Hatta şirket temettü bile dağıtabilir. Zayıf FAVÖK ise şunu anlatır. Şirket üretimde kazansa bile operasyonel giderler onu eziyor olabilir. TÜPRAŞ'ta gördüğümüz tablo FAVÖK marjı toparlanmış ve artmış. Bu şu demek, şirketin motoru sağlam çalışıyor. Ama dikkat, FAVÖK tek başına net kar değildir. Çünkü faiz ve vergi sonrası tablo değişebilir. Bu yüzden bir sonraki bölümde şuna bakacağız. Tamam, operasyonu güçlü ama gerçekten cebinde para kalıyor mu? Yani net karlılık marjı. Gerçek para kazanıyor mu? Bölüm 3 net kar marjı. Şirket gerçekten para kazanıyor mu? Yoksa sadece çalışıyor mu? Net kar marjı, şirketin tüm giderleri düştükten sonra elinde kalan gerçek kar oranıdır. Formül, net kar bölü net satışlar. Yani şirket üretim maliyetini ödedi, personel maaşlarını ödedi, elektrik, kira, lojistik giderlerini ödedi, banka faizlerini ödedi, devlete vergi ödedi ve sonunda 100 liralık satıştan cebinde ne kadar para kaldı. İşte net kar marjı budur. Bu bilançonun en alt satırıdır. Bu satır şunu söyler, bu şirket gerçekten para kazanıyor. TÜPRAŞ'a baktığımızda grafiklerde şunu görebiliyoruz. Bazı dönemlerde net kar marjı %0.2 seviyesine kadar düşmüş. Yani neredeyse sıfıra yaklaşmış. Sonraki dönemlerde ise %4-5 bandına toparlanmış. Yani şirket bir dönem 100 liralık satıştan sadece 20 kuruş kazanmış. Bir başka dönemde ise 4-5 lira kazanmış. Bu ciddi bir fark. Bu rakam bize ne söylüyor? Şimdi en önemli soru. Brüt kar artmıştı. FAVÖK artmıştı. Peki kar neden dalgalanıyor? Çünkü net kar faiz giderlerinden etkilenir, kur farkından etkilenir, vergi oranlarından etkilenir, finansman yapısından etkilenir. Enerji sektöründe özellikle kur etkisi çok büyüktür. Petrol dolar bazlı, satışlar TL olabilir. Kur oynarsa net kar da oynar. Kısaca özeti bu. Bu yüzden net kar marjı enerji sektöründe çok dalgalıdır. Ama burada kritik olan nokta şu. Trend ne? Yani net kar marjı uzun vadede artıyorsa şirket güçleniyor. Sürekli düşüyorsa alarm var. TÜPRAŞ'ta gördüğümüz şey dalgalı ama toparlayan bir yapı. Bu döngüselliğin doğal yapısıdır. Şimdi bunu günlük hayattan da bir örneklendirelim. Bir fabrika düşünün. Ay boyunca çok üretim yaptı.
Satış yaptı, kasaya para girdi. Ama banka kredisi faizi yüksekti. Kur farkı zarar yazdı. Vergisi çıktı. Ay sonunda patron bakıyor ki ciro var, satış var ama cebimde para yok. İşte bu net kar gerçeği. Şimdi aynı fabrikayı düşünün. Borcu azalmış, faiz gideri düşmüş, kur dengelenmiş. Bu sefer ay sonunda cepte gerçekten bir para kalmış. Tüpraş'ın net kar grafiği tam olarak bunu söylüyor. Bazen sektör baskı yapmış, bazen finansman yükü ağırlaşmış ama genel olarak şirket ayakta kalmış ve toparlamış. Burası çok önemli. Gelelim yatırımcı tarafına. Bir yatırımcı için net kar marjı neden bu kadar önemli? Çünkü temettü net karlı ödenir, öz kaynak net karlı büyür. Şirket değeri net kar üzerinden hesaplanır. Eğer net kar yoksa büyüme zaten sürdürülemez. Ama burada yatırımcı tarafından büyük bir hata yapılır. Tek çeyreğe bakıp karar vermek. Net kar özellikle enerji gibi sektörlerde dönemsel olarak düşebilir. Önemli olan şudur. Şirket kriz döneminde zarar yazıyor mu? Yoksa düşük de olsa karla devam edebiliyor mu? Tüpraş örneğinde dönemsel düşüşler var ama sistematik çöküş yok. Bu yatırımcı için şunu anlatır. Şirket zor döneminde bile ayakta kalabiliyor. Bu bir dayanıklılık göstergesi. Şimdi geldik işin en kritik yerine. Çünkü birçok büyük yatırımcı şunu yapar. Kâra bakar, FK'ya bakar ama borca bakmaz. Ve kriz gelince en çok borçlu şirketler düşer. Bölüm 4. Net borç. Bu şirket krizde ayakta kalır mı? Öncelikle net borcu bir tanımlayalım. Şirketin toplam finansal borçlarından kasasındaki nakit ve nakit benzerlerini çıkartırsanız aradaki kısım bize net borcu verir. Formülü çok basit. Net borç eşittir toplam finansal borç eksi nakit. Eğer sonuç pozitifse şirket borçlu, eğer sonuç negatifse şirket net nakit pozisyonda demektir. Yani şirketin kasasındaki para borcundan fazladır. Bu çok kritik bir gösterge. Çünkü bir şirketin karı olabilir ama borcu onu boğabilir. Faiz artarsa, kuru yükselirse, kredi geri çağrılırsa işte o zaman net borç hayati hale gelir. Tüpraş grafiklerine baktığımızda net borç bölü FAVÖK oranı yaklaşık eksi 0,92. Bu ne demek? Şirket borçlu değil. Tam tersine. Şirketin kasasında borcundan daha fazla nakit var demek. Bu çok güçlü bir finansal duruş demektir. Ayrıca net borç bölü FAVÖK oranının birin altında olması zaten güvenli. Negatif olması daha da güvenli. Bu rakam bize 3 şey söylüyor. Birincisi şirket borç baskısı altında değil. İkincisi faiz artışlarından sınırlı etkilenir. Üçüncüsü ve bence en önemlisi kriz anında bile yatırım yapmaya devam edebilir. Çünkü kasasında nakit var. Enerji sektörü gibi sermaye yoğun bir sektörde net nakit pozisyonu çok değerlidir. Çünkü rafineri yatırımları pahalı. Ham madde finansman gerektirir. Ayrıca stok da finansman gerektirir. Eğer şirket net borçlu olsaydı marjı düştüğünde daha büyük bir baskı oluşturabilirdi. Ama net nakit varsa şirket krizleri daha rahat atlatır. Şimdi bunu hani yine gündelik hayatımıza bir çevirelim, zihnimize daha iyi otursun. Bunu bir aile örneğiyle şekillendirelim. 2 tane ailemiz olsun. Birincisi aile A, ikincisi aile B. Aile A'nın 1 milyon lira kredi borcu var. Bankada da 100 bin TL'si var. Aile B'nin 1 milyon lira kredi borcu var. 1,5 milyon lira da bankada parası var. Kağıt üstüne baktığınızda ikisinin de aynı borcu var. Ama hangisi güçlü? Elbette ki aile B daha güçlü. Çünkü nakdi borcundan fazla. Tüpraş'ta işte bu B ailesine benziyor şu an. Bu şu demek, bir kriz gelirse şirket paniğe kapılmaz. Faiz yükselirse de şirket zorlanmaz. İşte net borç analizi bu yüzden çok önemli. Bir yatırımcı için net borcun anlamı aslında şudur. Bir şirket kötü bir senaryoda ayakta kalabilir mi? Borçlu şirketlerde şöyle bir riskimiz var. Kar düşer, faiz artar, kredi maliyeti yükselir, temettü kesilir ve hisse baskılanır. Net nakit pozisyonundaki şirket ise krizde alım fırsatı oluşturabilir. Şirket rakip bir şirketi satın bile alabilir. Ayrıca temettü ödemeye de çok rahat devam eder. Bu yüzden profesyonel yatırımcılar FK'dan önce borca bakar. Çünkü borç risktir, kar fırsattır. Tüpraş'ta şu an borç tarafı alarm vermiyor. Bu da uzun vadeli yatırımcı için güven inşa ediyor. Yani özetleyecek olursak net borç bize şunu söylüyor. Şirket ayakta kalır mı? Tüpraş örneğine göre yorumlarsak net nakit pozisyonu var, borç baskısı düşük, finansal dayanıklılığı yüksek. Bu olumlu. Ama burada başka bir tuzak daha var. Borcu düşük olan her şirket ucuz değildir. Şimdi sıra geldi şu soruya. Bu şirket pahalı mı, ucuz mu? Bir sonraki bölüm FK oranı, yani şirket gerçek değerinde mi? Hadi geçelim. Bölüm 5. FK oranı, yani fiyat kazanç oranı.
Bu şirket gerçekten ucuz mu? Önce FK'nın açılımıyla başlayalım. Fiyat bölü kazanç. Yani yatırımcı şirketin 1 TL'lik karı için ne kadar para ödüyor? Formülü basit. Hisse fiyatı bölü hisse başına kar. Ya da şirket bazında baktığımızda piyasa değeri bölü net kar. Bu oran şunu anlatır. Eğer şirket bugünkü karını aynı sürdürürse yatırımımız kaç yılda kendini geri öder? Örneğin FK 10 ise teorik olarak bu şirket 10 yılda yatırımımızı bize geri öder. Ama burada çok kritik bir detay var. FK her zaman gerçeği göstermez. Çünkü FK bugünkü kâra bakar. Geleceği bilemez. Tüpraş üzerinden bunu bir inceleyelim. Grafiklerde gördüğümüz FK yaklaşık 14 civarında. Yani yatırımcı Tüpraş'ın 1 liralık yıllık karı için 14 lira ödüyor. Bu ne demek? Şirket bugünkü kar seviyesini korusa bile 14 yılda yatırımını geri ödemiş oluyor. Türkiye piyasasında FK 10-15 yıl genelde makul kabul edilir. Ama iş burada bitmiyor. Şimdi kritik soru. 14 pahalı mı, ucuz mu? Bunu nasıl anlayacağız? Bunun cevabı da aslında belli. Cevap bağlı. Neye bağlı? Şirketin büyümesine bağlı. Eğer bir şirket karını arttırıyorsa 14 ucuz olabilir. Karı zirvedeyse veya düşüyorsa 14 pahalı olabilir. Enerji sektörü döngüseldir. Bunu defalarca dile getirdik. Bazı yıllar marjlar çok yüksektir, bazı yıllarda çok düşüktür. Eğer şu an kar zirvedeyse ve FK 14 ise bu riskli olabilir. Ama kar dipteyse ve FK 14 ise bu bir fırsat olabilir. Bu yüzden profesyonel yatırımcılar sadece FK'ya bakmaz. FK'yı trendle birlikte okur. Şimdi hadi bunu da hikayeleştirelim. Gelelim hikaye kısmımıza. Bir dükkan satın aldığımızı düşünelim. Bu dükkan yılda 100 bin lira net kar üretiyor. Sahibi size diyor ki bu dükkanın fiyatı 1,4 milyon. Yani FK'sı 14. Şimdi soruyorum. Bu pahalı mı? Eğer bu dükkanın bulunduğu sokak gelişiyorsa, müşterisi artıyorsa, kar her yıl büyüyorsa 14 ucuzdur. Ama eğer sokakta işler kötüye gidiyorsa, kira artıyorsa, müşteri azalıyorsa 14 pahalıdır. İşte FK'yı tamamen bu şekilde düşünmeliyiz. Yani FK rakam olarak tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bağlam önemlidir. Burada ek yorumlayacağımız detayları iyice incelememiz gerekir. Aslında FK yatırımcı için şu sorunun cevabı. Ben bu şirkete kaç yıl karını satın alarak ortak oluyorum. Ama yatırımcı hep şu hatayı yapar. Hep düşük FK ararız değil mi hepimiz? Oysa bazen düşük FK şunu gösterir. Şirketin geleceği zayıf, kar düşecek, risk çok yüksek. Yüksek FK da bazen şunu gösterir. Şirket hızlı büyüyor, gelecek beklentisi güçlü, piyasa prim veriyor. Tüpraş örneğinde ise FK 14, yani Türkiye ortalamasında makul. Ama sektör döngüsel olduğu için tek başına karar verdirtmez. Bu yüzden hadi bir sonraki adıma geçelim şimdi. Şirket pahalı mı ucuz mu derken sadece kâra değil, defter değerine de bakmalıyız. FK bize kâr üzerinden fiyat gösteriyordu. Şimdi şirketin varlıkları üzerinden fiyatına bakacağız. Çünkü bazen şirketin kârı düşük olabilir ama varlıkları çok değerlidir. Bölüm 6. Piyasa değeri bölü defter değeri. Yani piyasa bu şirkete kaç kat prim yazmış. Önce tanımla başladım yine. Piyasa bölü defter değeri. Şimdi bunu bir sadeleştirelim. Defter değeri nedir? Şirketin tüm varlıklarını, fabrika, nakit, stok, ekipman vesaire, eski borçları, sonucunda kalan öz kaynağıdır. Yani şirket bugün tasfiye edilse, bütün varlıkları satılsa, borçları kapatılsa, ortaklara kalacak teorik değerdir. Piyasa değeri ise borsadaki toplam değeridir. Yani bütün hisse senedi adetinin o anki fiyatla çarpımıdır. Piyasa değeri bölü defter değeri aslında bize şunu söyler. Piyasa bu şirkete defter değerinin kaç katını ödüyor? Eğer piyasa değeri bölü defter değeri 1 ise piyasa şirkete tam defter değeri kadar fiyat biçmiş. Eğer 2 ise şirket varlıklarının 2 katına satılıyor demektir. Diyelim ki 0,7 piyasa değeri bölü defter değeri. Bu noktada da piyasa daha ucuza satıyor. Piyasa şirketi daha alt bir değere fiyatlıyor. Tüpraş açısına baktığımızda grafikte gördüğümüz piyasa değeri bölü defter değeri 1,15. Bu ne demek? Piyasa Tüpraş'a defter değerinin sadece %15 yukarısında bir fiyat vermiş. Yani diyelim ki şirketin bütün varlıkları 100 birim ise borsada 115'ten işlem görüyor. Bu ne çok ucuz ne aşırı pahalı. Dengeli bir değerleme. Piyasa değeri bölü defter değeri düşük olduğunda iki ihtimal vardır. Birincisi, şirket gerçekten ucuzdur. İkincisi, şirketin geleceği risklidir ve piyasa temkinlidir. Piyasa değeri bölü defter değeri yüksek olduğunda ise bir, şirket büyüme potansiyeline sahip. Kimse ucuz aldığını satmak istemiyor ya da aldığını satmak istemiyor. Fiyat şişiyor.
2. Piyasa beklentiyi fiyatlamıştır. Tüpraş gibi sermayesi yoğun, fabrika, rafineri gibi fiziksel varlıkları olan şirketlerde piyasa değeri bölü defter değeri çok önemlidir. Çünkü bu şirketin varlıkları gerçektir. Rafinerisi vardır, depolama tesisi vardır, limanı vardır. Bu yüzden piyasa değeri bölü defter değerinin 1 olması gayet makul kabul edilebilir. Eğer 3-4 olsaydı o zaman da şu soruyu sorabilirdik. Piyasa neyi fiyatlıyor? Neden bu kadar değerli? Ama 1.15 aslında bize şunu söylüyor. Piyasa bu şirkette aşırı hayal satmıyor. Temkinli ama güvenli bir fiyatlama var diyebiliriz. Şimdi hadi gelin bunu da bir hikayeleştirelim, aklınızda daha iyi kalsın. Bir ev düşünün. Ekspertiz değeri 5 milyon lira olsun. Bu evde 5 milyon 750 bine satılıyor olsun. Sizce bu aşırı pahalı mı? Buna kimse aşırı pahalı diyemez. Ama ev 10 milyona satılıyor olsaydı o zaman şunu sorardık değil mi? Bu evin özel bir hikayesi mi var? Etrafıma değerlenecek bir projem var. Neyi bilmiyorum. Hadi diyelim ki fiyatta 4 milyon lira olsaydı. O zaman da şunu soracaktık. Burada bir problem mi var? Niye 5 milyonluk ev 4 milyona satılıyor? Piyasa değeri bölü defter değeri işte tam olarak budur. Tüpraş örneğine bakarsak ev değerinin biraz üstüne satılıyor. Yani bu piyasada aşırı bir coşku, bir ilgi, bir beklenti olmadığını gösterir. Aslında bu bir nevi uzun vade yatırımcılar için sağlıklı bir durum. Peki piyasa değeri bölü defter değeri yatırımcıya ne söyler? Bu şirket varlıklarına göre pahalı mı? Ama burada kritik bir detay var. Piyasa değeri bölü defter değeri de tek başına yeterli değil. Çünkü bazı şirketlerin en değerli varlıkları fabrikası değildir. Markasıdır, teknolojisidir, yazılımıdır. O yüzden teknoloji şirketlerinde piyasa değeri bölü defter değeri çok yüksek olabilir. Buna özellikle dikkat edin. Ama Tüpraş gibi sanayi ağırlıklı, fiziksel varlıkların yoğun olduğu şirketlerde piyasa değeri bölü defter değeri daha anlamlıdır. 1.15 gibi bir oran aslında bize şunu söyler. Şirket balon değil, piyasada aşırı prim yazmamış, değerleme makul ama unutmayın. Ucuz görünen her şirket iyi bir yatırım değildir. Şimdi daha derine inelim. Şirket kar ediyor, borcu düşük, pahalı değil. Peki şirket kendi parasını ne kadar verimli kullanıyor? Bir sonraki bölümde de ROI'yi konuşalım. Bir şirketin sermayesi ne kadar iyi yönetiliyor? Çünkü burası biraz kalite göstergesi. Bir şirket kar edebilir, borcu az olabilir, ucuz olabilir ama sermayesini verimli kullanmıyorsa uzun vadede zayıflar. Bölüm 7. ROE yani öz kaynak karlılığı. Bir şirket kendi parasını ne kadar iyi çalıştırıyor? ROE ne demek? Oradan başlayalım. Return on Equity yani Türkçesi öz kaynak karlılığı. Formülü çok basit aslında. Net kar bölü öz kaynak. Yani şirket ortaklarının ortaya koyduğu sermayeyi ne kadar verimli kullanıyor. Basitçe düşünelim. Şirketin öz kaynağı 100 lira. Yıl sonunda da 10 lira kar etmiş olsun. Yani ROE miktarı %10. Bu şu demek, şirket ortaklarının parası %10 büyüdü demek. Öz kaynak karlılığı bize şunu söyler. Bu şirket kendi sermayesini ne kadar iyi çalıştırıyor. Bu aslında kalite göstergesidir. Şimdi Tüpraş grafiğinden bakalım. Grafiklere baktığımızda ROE oranının yaklaşık %6 seviyelerinden %8 seviyelerine doğru toparlandığını görüyoruz. Yani şirket eskiden 100 liralık öz kaynaklı 6 lira kazanıyordu, bugün 8 lira kazanıyor. Bu küçük bir artış gibi gözükebilir. Ama sermaye yoğunluğu olan bir sektörde bu ciddi bir iyileşme. Yani günün sonunda %30'a yakın bir artış olmuş oluyor bir önceki döneme oranla. Şimdi kritik bir soru soralım. ROE neden artıyor? Birincisi net kar artıyor olabilir. İkincisi sermayeyi daha verimli kullanıyor olabilirler. Üçüncüsü de gider yönetimini daha iyi ayarlamış olabilirler. Ama şuraya dikkat etmek lazım. ROE bazen de borçla yapay olarak da artabilir. Eğer şirket çok borçlanırsa öz sermaye küçülür. Net karda sabit kalırsa ROE artmış gibi gözükür. O yüzden ROE'yi tek başına değil de borçla birlikte okumak gerekir. Tüpraş örneğinde net borç baskısı düşük. ROE'de toparlanıyor. Bu aslında sağlıklı bir artış bize gösteriyor. Aslında şöyle de yorumlayabiliriz. Şirket sadece para kazanmıyor. Bizim ortak parasını daha iyi kullanmaya başlamış. Hadi bunu da bir hikayeyle anlatalım. İki kişi olduğunu hayal edelim. Ahmet ve Mehmet. Ahmet'in 1 milyon lirası var. Yıl sonunda 60 bin lira kazandı. Yani öz kaynak karlılığı yani ROE'si %6. Mehmet'in de 1 milyon lirası var ve yıl sonunda 80 bin lira kazandığını varsayalım. ROE'si %8. Günün sonuna baktığımızda ikisi de para kazanıyor. Ama Mehmet parasını daha verimli kullanıyor. İşte yatırımcı olarak şunu sorarız. Paramı Ahmet mi yönetsin, Mehmet mi yönetsin? ROE'si yüksek olan şirketler genelde parasını iyi yöneten şirketlerdir. Tüpraş'ta gördüğümüz toparlanma sermaye verimliliğinin arttığını gösteriyor. ROE işte yatırımcıya aslında şunu söylüyor. Bu şirket paramı büyütebilir mi?
Uzun vadede güçlü şirketler yüksek ROE üretir. Ama burada da ROE'yi okurken dikkat edeceğimiz noktalar sürdürülebilir mi? Borçla mı şişmiş? Geçici mi kalıcı mı? Tüpraş örneğinde ROE aşırı yüksek değil ama toparlanıyor. Bu ne demek? Şirket agresif büyüme şirketi değil ama istikrarlı bir sermaye kullanımı var. Bu tarz şirketler genelde temettü verir, dengeli büyür, daha az sürpriz yapar. Yani nedir günün sonunda? ROE şirketin parasını ne kadar verimli kullandığını bize gösterir. Tüpraş'ta %6'dan 8'e bir toparlanma var. Borç baskısı yok. Verimlilikte artış var. Bu gayet olumlu. Şimdi başka bir noktaya daha geçiş yapalım. Şirket güçlü olabilir ama kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor mu? Çünkü likidite krizi yaşayan şirketler karlı bile olsa batabilir. Bir sonraki bölüm cari oran. Yani şirket nakit atışında rahat mı? Hadi başlayalım. Bazı şirketler vardır kar eder, güzel görünür, çarpanları makuldür. Ama kısa vadeli borçlarını ödeyemez ve likidite krizi başlar. Bölüm 8. Cari oran. Şirket nakit akışında rahat mı yoksa zorlanıyor mu? Burada önce cari oranın ne demek olduğu ile bir başlayalım. Tanımımızı yapalım. Şirketin cari oran, şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. Formülü dönem varlıklar bölü kısa vadeli yükümlülükler. Döner varlıklar nedir bunlar? Nakit, bankadaki para, stok ve önümüzdeki bir yıl içinde tahsil edeceği alacaklar. Kısa vadeli yükümlülükler nedir? Bir yıl içinde ödenecek borçlar, kredi taksitleri, ticari borçlar. Cari oran bize şunu söyler. Bu şirket önümüzdeki 12 ayda borçlarını rahat ödeyebilir mi? Eğer oran 1'in altındaysa risk var. 1 civarındaysa dengeli diyebiliriz. 1,5 ve üzerinde ise güvende ve rahat diyebiliriz. Ama aşırı yüksek olması da her zaman iyi değildir. Tüpraş grafiğine bakarsak, grafiklerde cari oran yaklaşık 1,38 civarında. Bu ne demek? Tüpraş'ın bir yıl içinde ödemesi gereken her 100 liralık borca karşılık yaklaşık 138 liralık dönem varlığı var. Yani kısa vadeli yükümlülüklerini toparlayabilecek bir pozisyonda. Bu panik tablo değil ama aşırı rahat da değil. Bu dengeli ve sağlıklı bir likidite yapısı. Cari oran neden önemli? Çünkü krizler kardan değil nakitten patlar. Bir şirket kar edebilir ama nakit yoksa banka krediyi geri ister, tedarikçi ödeme ister, faiz günü gelir. İşte o zaman sıkıntı başlar. Tüpraş'ın cari oranı 1,38 olduğunda şu mesajı alıyoruz. Şirket kısa vadeli yükümlülüklerini çevirebilir. Likidite kriz sinyali de yok. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey cari oran tek başına yeterli değil. Stoklarının kalitesi de önemli. Alacaklarının tahsil süresi de önemli. Ama ilk bakıştaki tablo sağlıklı. Şimdi buna da yine örneğimizde devam edelim. Bir aile düşünün. Önümüzdeki 12 ay içerisinde 200 bin liralık kredi taksidi var. 100 bin lirada diğer borcu var. Toplamda bir yıl içerisinde 300 bin lira ödeme yapacak. Kasasında ve dışarıdan alacağı paraların toplamı ise 420 bin lira diyelim. Bu aile rahat mı? Evet rahat. Ama kasasında sadece 250 bin lira olsaydı rahat olur muydu? İşte o zaman stres başlardı. Cari oran da tam olarak budur. Tüpraş şu an önümüzdeki yıl için içim rahat diyor. Bu çok önemli. Çünkü likidite krizi yaşayan şirketlerde hisse çok sert düşer. Cari oranla yatırımcı aslında şunu söylüyor. Bu şirket kısa vadede sıkışır mı sıkışmaz mı? Eğer tekrardan belirtelim oranları. Eğer cari oran 1'in altındaysa sıkıntı, 1 civarındaysa dengeli, 1,5'un üzerinde ise sağlıklı. Tüpraş'ta ise bu oran 1,38. Dengeli, sağlıklı, kriz alarmı yok. 9. bölüm FD bölü FAVÖK. Global yatırımcı. Bu şirkete kaç kat değer biçiyor? Şimdi buna başlayalım. Açılımıyla devam edelim. FD firma değeri. FAVÖK faiz amortisman vergi öncesi kar. Önce firma değeri nedir? Biraz bundan bahsedelim. Firma değeri şu şekilde hesaplanır. Piyasa değeri artı net borç. Yani şirketi tamamen satın almak isterseniz hisselerini de alırsınız, borçlarını da üstlenirsiniz. İşte gerçek satın alma maliyeti budur. Yani firma değeri. FD bölü FAVÖK ise bize şunu söylüyor. Bu şirket operasyonel kazancının kaç katına satılıyor? Formül de çok basit. Firma değeri bölü FAVÖK. Bu oran özellikle şirket satın almalarda kullanılır. Çünkü yatırımcı sadece hisseyi almıyor. Şirketin bütün borç yükünü de almış oluyor.
Bu bizim için neden önemli? Bize çok farklı bir metrik veriyor. Bilançoyu güzel okuyabilmemiz için, farklı yorumlayabilmemiz için güzel bir veri veriyor bize. Tüpraş rakamına dönelim. Grafikte FD bölü FAVÖK oranı yaklaşık 5.8 civarında. Bu ne demek? Şirket yıllık operasyon kazancının yaklaşık 5.8 katına değerleniyor. Yani teorik olarak şirket bugünkü FAVÖK'ünü sürdürürse 5.8 yılda kendini operasyonel olarak amorti eder. Bu enerji sektöründe gayet makul bir süre. Hatta düşük bile diyebiliriz. FD bölü FAVÖK neden FK'dan daha profesyonel bir enstrüman? Profesyonel bir oran. Çünkü net kar finansman yapısından etkilenir. FAVÖK operasyonel performansı gösterir. FD borcu da hesaba katar. Yani bu oran şirketi bütün olarak fiyatlar. Tüpraş'taki 5.8 oran bize şunu söylüyor. Piyasa şirketi aşırı pahalamamış. Piyasa şirketi aşırı pahalı fiyatlamamış. Ama burada da yine bir kritik noktamız var. Enerji sektörü döngüseldir. Eğer FAVÖK zirve dönemindeyse 5.8 yanıltıcı olabilir. Eğer FAVÖK dip dönemindeyse 5.8 fırsat olabilir. Hadi yine bunu bir hikayeyle zihnimize kazıyalım. Bir fabrika düşünün. Bu fabrikayı satın almak istiyorsunuz. Sahibi diyor ki fiyatım 58 milyon lira. Bu ne demek? Fabrika 5.8 yıllık operasyonel kazancıyla satılıyor. Bu mantıklı mı peki? Eğer fabrika istikrarlı, sektörü güçlü, talebi yüksek ise fiyat makul. Ama eğer sektör daralacaksa, marj düşecekse, talep azalacaksa o zaman 5.8 pahalı olabilir. İşte FD bölü FAVÖK bu şekilde okunur. Tüpraş'ta gördüğümüz oran ne aşırı pahalı ne de kriz fiyatlandırması. Yani normal bir oran diyebiliriz enerji sektörü özelinde. FD bölü FAVÖK'ü yatırımcı için de şöyle bir özetleyebiliriz. Bu kendi kullandığım tamamen bir tablo. 5 ila 7 arası ise makul, 3-4 ucuz olabilir, 10 ve üzeri ise büyüme beklentisi vardır. Şimdi gelelim 10. ve son bölümümüze. Temettü. Bu şirket sana gerçekten nakit öder mi? Temettü, bir şirketin elde ettiği net karın bir kısmını ortaklarına nakit olarak dağıtmasıdır. Yani şirket yıl sonunda der ki, ben kar ettim, bunun da bir kısmını ortaklarımla paylaşıyorum. Temettü iki şekilde olabilir. 1. Nakit temettü, hesabına para yatar. 2. Bedelsiz sermaye arttırımıyla. Yani hisse sayın artar. Ama bizim burada odaklanacağımız nokta nakit temettü. Temettü verimi ise şudur. Dağıtılan temettü bölü hisse fiyatı. Bu oran şunu söyler. Bu hisseyi alırsam yıllık yüzde kaç nakit gelir elde ederim? Tüpraş grafiğine bakacak olursak net temettü yaklaşık 8.82 TL. Temettü verimi de yaklaşık %4.77. Bu ne demek? Hisse fiyatı üzerinden baktığımızda Tüpraş yatırımcısına yaklaşık %4.7 nakit getiri sağlamış. Bu oran mevduatla kıyaslanamaz. Çünkü burada hem temettü hem fiyat artış potansiyeli var. Ama temettü düzenli gelir anlamına gelir. Temettü şunu gösterir aslında bize. Şirket nakit üretiyor. Şirket ortaklarla kar paylaşma kültürüne sahip. Finansal yapısı dağıtmaya uygun. Ama dikkat! Yüksek temettü de her zaman iyi değildir. Eğer şirket büyüme fırsatlarını kaçırıyorsa, yatırım yapamıyorsa, gelecek planı zayıfsa, yüksek temettü bir olgunluk sinyali olabilir. Yani şirket büyüme değil dağıtım moduna geçmiştir. Tüpraş gibi olgun ve büyük bir şirkette temettü çok doğal. Bunu Tüpraş için söylemiyorum. Çünkü devasa rafineri yatırımlarını her yıl yapmaz. Belirli dönemlerde yatırım döngüsü vardır. Bu yüzden de karın bir kısmını ortaklara öder. Şimdi hikayeleştirelim temettümüzü de. Bir apartman düşünün. Bu apartmanda 10 tane daire var. Her ay kira getirisi oluşturuyor. Bu apartmanın sahibi iki şey yapabilir. Kiraya alır, yeni apartman alır. Yani bir nevi yatırım yapıp büyür. İkincisi kiraya alır, ortaklarına pay eder, temettü öder. Eğer apartman zaten büyük ve stabilse kirayı dağıtmak mantıklıdır. İşte Tüpraş da tam olarak böyle bir şirket. Büyüme standartı sınırsız bir startup değil Tüpraş. Tüpraş oturmuş, dolgun bir şirket. Ama güçlü bir nakit üretimi var. Yani bu şirket size her yıl kira öder gibi temettü ödeyebilir. Nakit akışını da zorlamaz. Burada da şu noktaya dikkat etmek lazım. Temettü aldığınız günün ertesi gününe temettü aldığınız miktar kadar hisse fiyatı düşer. Çünkü bu para bedava bir para değil. Bu şirketin kasasından çıkan bir para. Bu şirketin kasasından çıkan bir para olduğu için o para kadar hissede bir düşüş olacak. Yani gerçek kazanç uzun vadede hep temettü alıp şirket artışına ortak olmaktır.
Yani buradaki amaç her yıl hem düzenli bir geliriniz olur hem de şirketin gelecekteki karına ortak olursunuz. Temettü yatırımcı 3 şey ifade eder. Birincisi pasif gelir, ikincisi şirket disiplini, üçüncüsü nakit gücü. Temettü veren şirketler genelde daha istikrarlıdır, daha az sürpriz yaparlar, krizlerde daha az panik yaşarlar. Ama büyüme şirketleri temettü vermez. Çünkü büyüme şirketi o parayı ortaklarına vereceğine şirketi daha da büyütüp kar oranını daha da arttırır, karlılığını daha da arttırır. Bu da çok mantıklı bir strateji. Burada aslında temettü düşünenler iki şeyi düşünebilirler. Ben gerçekten düzenli bir gelir mi istiyorum yoksa ben büyüme mi istiyorum? Tüpraş örneğine baktığımızda temettü makul ama büyümekte olan yeni bir şirkette temettü hiç de mantıklı bir hamle değil. Çok uzun bir eğitim serisi oldu. Aslında tek videoda her şeyi tamamlamak istedik. Bu noktaya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Birçok bu tarz öğretici içeriklerimiz devam edecek. Buraya kadar geldiyseniz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bundan sonra bir seri daha düşünüyoruz. O seride de bu şekilde Tüpraş'ı anlatarak incelediğimiz şekliyle anlatmadan ve detaylı incelemeyle hangi şirketleri paylaşalım? Hangi şirketlerin bilançosunu bu kadar detaylı, uzun ve şirket kap bildirimleri dahil okuyarak detaylı yorumlayalım? Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz eğitici içeriklerimiz de çok fazla. Kanaldaki oynatma listelerinden de diğer yorumları izleyebilirsiniz. Burada bir araya girmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve şu ana kadarki kısmı ile ilgili yorum yapmayı unutmayın.